Demir, Daha 17'de Aras ve Leyla'ya bir şey olup olmayacağı, Teoman'ın gerçekleri hatırlayıp hatırlamadığı ve Serhat'ın şoke eden planını bu videoda sizlere açıklayacağım. Aras artık kardeşini bulsun diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Son derece heyecanı yüksek ve birçok soru işaretini beraberinde getiren bir bölümü geride bıraktık. Aras artık kendisini kaybetmeye başladı. Gerçeklere her yaklaştığında yeniden en başa dönmesi Aras'ı iyice yıprattı. Son sahnede her şey birbirine karışmışken bir de Leyla ile kaza geçirmesi Aras'ı çok zor bir durumun ortasında bırakacak. İkisinin de ciddi bir yara almadan kurtulacağını düşünüyorum. Ancak bu olay yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Aras kazanın ardından geçmiş travmalarını yeniden hatırladı ve Demir'in adını seslendi. Aras'ın bilinci tam olarak yerinde değildi. Fakat Leyla'nın gözleri açıktı ve büyük ihtimalle söylediklerini duydu. Fakat ilk kez Demir ismini açık şekilde duyması bütün şüphelerini farklı bir noktaya taşıyabilir. Yeni bölümde Leyla'nın Aras'ın sakladığı gerçeğin peşine düşeceğini ve bunun Demir ile ilgili olduğunu anlamaya başlayacağını düşünüyorum. Burada Leyla'nın ulaşacağı bir belge ya da geçmişten hatırlayacağı bir anı onu gerçeklere götürebilir. Akkaya villasında saklanan eski bir fotoğraf, bir dosya ya da Şebnem'in dikkatsizce söylediği bir söz Leyla'nın şüphelerini arttırabilir. Hakan ve Şebnem yalnızca Aras'tan değil, Leyla'dan da birçok gerçeği sakladı. İlk başta Aras'ın kendisine güvenmediğini düşünüp kırılabilir. Ancak onun kardeşini bulmak için tek başına nasıl mücadele ettiğini gördüğünde yanında olacaktır. Bence Leyla, kardeşlik sırrının ortaya çıkmasında önemli bir yere sahip olacak. Aras'ın karşısında gerçekten orantısız bir güç var. Kendi başına Akkayalarla mücadele etmeye çalışıyor. Fakat her seferinde Akkaya ailesi bir adım önde oluyor. Sürekli aynı noktaya dönmemiz Aras'ın sabrını tamamen bitirdi. Artık bu döngünün kırılacağını ve Aras'ın Akkayaları ciddi şekilde köşeye sıkıştıracağını düşünüyorum. Demir'e giden yolun Akkayalardan geçtiğine neredeyse emin ve bundan sonraki hamlelerini daha sert yapabilir. Ancak son bölümde Hakan ilk kez Aras'a karşı bu kadar sert davrandı ve onu açık açık tehdit etti. Fakat Aras'ın artık durmayacağını anlayınca yöntemini değiştirdi. Bir de Aras ve Leyla'nın kaza geçirmesi Hakan'ın sabrını tamamen taşırabilir. Hakan bu kazadan Aras'ı sorumlu tutacak ve Leyla'yı ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Yeni bölümde Aras'ın üzerine daha büyük hamlelerle gelen bir Hakan görebiliriz. Artık Aras'a bu mücadelesinde yardım edecek ve Akkayalarla karşı karşıya gelebilecek birisi lazım. Bunun Serhat olacağını düşündük. Ancak şu anlık Serhat'tan da bir hayır yok. Serhat konuşamadığı için bildiklerini anlatamıyor ve sürekli Hakan ile Şebnem'in kontrolünde tutuluyor. Yine de Serhat karakterinin sandığımızdan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hakan'ın büyük bir korkuyla Serhat'ı Aras'tan uzaklaştırması da onun bildiklerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Serhat'ın şok eden planı tam burada ortaya çıkabilir. Dışarıdan tamamen güçsüz ve kontrol altında gibi görünse de bence çevresinde yaşanan her şeyin farkında. Konuşamasa bile Hakan ve Şebnem'in yanında söylenenleri dinliyor ve doğru zamanı bekliyor olabilir. Kendisine geldiğinde Aras'a ulaşmak için bir yol arayacaktır. Bir mektup, telefon ya da gizlice bırakacağı bir belge ile Aras'a ilk gerçek kanıtı ulaştırabilir. Aras dışarıdan mücadele ederken Serhat içeriden yardım ederse Akkayalar ilk kez gerçekten köşeye sıkışabilir. Teoman tarafında ise son bölümde tavuk pilav yerken geçmiş anılarını hatırlar gibi oldu. Teoman yemeğin tadını aldığında kısa süreli bir duraksama yaşadı. Biliyorsunuz ki ilk bölümlerde geçmiş anılarını hatırlamaya başlamıştı. Sonrasında Şebnem onu sakinleştirdi ve Teoman bu konunun dışında tutuldu. Çünkü Teoman'ın hafızası yerine geldiğinde yalnızca kendi kimliğini değil, Aras ile olan bağını da öğrenebilir. Teoman'ın tekrar geçmişle ilgili şüphelenmeye başlayacağını ve yarım bıraktığı Aras meselesinin peşine düşeceğini düşünüyorum. Tavuk pilav sahnesi hafızasının yavaş yavaş geri döndüğünün ilk işareti olabilir. Yeni bölümde aynı yemeği daha önce nerede yediğini hatırlamaya çalışabilir ya da çocukluğuna ait kısa görüntüler görebilir. Hakan'ın ona baskı yapması, Şebnem'in aşırı korumacı davranması ve geçmişiyle ilgili sorulara net cevap verilmemesi şüphelerini büyütecektir. Teoman daha önce Aras'a kardeşini ondan önce bulacağını söylemişti. Sonrasında ise bu konunun peşini bıraktı.
Fakat dizide hiçbir konunun üstünün öylece kapatılmadığını gördük. Teoman belki de Aras'ın aradığı kardeşin kendisi olduğunu bilmeden aynı gerçeğin peşine düşecek. Aras Demir'i ararken Teoman da kendi geçmişini araştıracak ve ulaştıkları ipuçları aynı noktada birleşecek. Teoman'ın hatırladığı küçük bir çocukluk anısı ya da geçmişten kalan bir eşya kardeşlik sırrının çözülmesini sağlayabilir. Öte yandan son bölümde Deniz ve Teoman cephesinde gelişmeler devam etti. Artık Deniz ve Aras'ı neredeyse hiç aynı sahnede göremez olduk. Son bölümde yalnızca bir sahnede bir araya geldiler. O da Barış'ın başını belaya sokmasından dolayıydı. Umarız bu dostluk bozulmaz. Çünkü Aras bu kadar yalnızken yanında güvenebileceği insanlara ihtiyacı var. Deniz'in Teoman'a yakınlaşması Aras ile arasını açmamalı. Deniz ve Teoman cephesinde ise Deniz artık yavaş yavaş Teoman'ın kendisine karşı iyi niyetine güvenmek isteyecek. Her zor durumda kaldığında Teoman'ın yanında olması ve destek vermesi Deniz'in ona karşı yumuşamasına neden oluyor. Yine de Deniz'in bir anda Teoman'dan etkilenmesi kolay değil. Teoman'ın geçmişte yaptığı birçok kötülük var ve Deniz bunları unutmadı. Teoman tamamen değişmeden, hatalarını kabul etmeden ve yaptıklarının karşılığını vermeden bu ikili arasında gerçek bir aşk görmemiz çok zor. Ancak Teoman'ın hafızası geri geldikçe karakterinde daha büyük bir değişim yaşanabilir. Kendisinin aslında kim olduğunu öğrenmesi, Hakan ve Şebnem'in onu yıllardır kandırdığını fark etmesi bütün davranışlarını değiştirebilir. Deniz de Teoman'ın içindeki gerçek kişiyi ilk fark eden karakter olabilir. Bundan dolayı ikilinin ilişkisi bir anda değil yavaş yavaş ilerleyecektir. Önce aralarında güven oluşacak, ardından Teoman'ın değişimi başlayacak ve ancak bundan sonra duygusal bir yakınlaşma görebiliriz. Tabii ki Sıla yeni bölümde de Deniz ile uğraşmaya devam edebilir. Deniz'e kafayı takan ve sanki Teoman değil de Deniz Teoman'a yaklaşıyormuş gibi düşünen Sıla'nın daha ağır planları olabilir. Sıla Teoman'ı kaybetmekten korktukça bütün öfkesini Deniz'e yöneltiyor. Yeni bölümde Deniz'i Teoman'ın gözünde kötü göstermek için bir yalan söyleyebilir ya da onu zor durumda bırakacak bir olayın içine çekebilir. Teoman'ın artık Sıla'dan ayrılacağını ve aralarındaki ilişkiyi tamamen keseceğini düşünüyorum. Bu ayrılık yalnızca Deniz yüzünden olmayacak. Teoman, Sıla'nın sürekli olay çıkarmasından, onu kontrol etmeye çalışmasından ve insanlara zarar vermesinden rahatsız olacak. Sıla ise ayrılığı kabul etmek istemeyebilir ve Teoman'ı yeniden kazanmak için daha tehlikeli bir plana girişebilir. Bu durum Deniz'i doğrudan hedef haline getirebilir. Yeni bölümde bir tarafta Aras ve Leyla'nın kazadan sonra yaşayacakları, diğer tarafta Teoman'ın geçmişini hatırlamaya başlaması ve Serhat'ın gizli planı hikayeyi büyük bir kırılmaya götürecek. Hakan ve Şebnem şimdiye kadar her hamlede üstünlük kurdu. Fakat bu kez karşılarında yalnızca Aras olmayabilir. Leyla'nın araştırması, Teoman'ın geri dönen anıları ve Serhat'ın içeriden yapacağı hamle aynı noktada birleşirse yıllardır saklanan gerçeklerin üzeri artık kapatılamaz. Bu nedenle yeni bölümün kardeşlik sırrına giden yolda şimdiye kadarki en önemli bölüm olacağını düşünüyorum. Sizce Leyla Demir gerçeğini öğrenecek mi? Teoman geçmişini tamamen hatırlayacak mı? Serhat gerçekten Aras'ın yanında yer alacak mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.